Dostlar selamlar, yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Haftanın son işlem gününde dolar rekorlara çok yakın, direnci aşamadı. Peki oradaki son durum nedir? Altın gümüşte toparlanma devam ediyor. Dönüşleri aldık. Peki nasıl kapatıyoruz haftayı? Kripto paralarda hafif yeşillenme var. Gelin isterseniz hep beraber bir değerlendirelim. Analize geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Her videoda 2 tane takipçime kendi kullandığım stratejilerimi hediye ediyorum. Peki nedir bu stratejiler? Borsada hisselerde al-sat yaparken, spot piyasada dolar, altın, gümüş vesaire al-sat yaparken, keza kripto paralarda hem spot hem marjin piyasada ayrı ayrı kullandığım %85 %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar bunları parayla dahi satmayı düşünmedim ki bundan sonra düşünmüyorum. Sadece videolarımda hediye edeceğim. Bu hediye etkinliğine katılmak için kanala abone olup videoya bir beğeni bir tane de yorum bırakmanız yeterlidir arkadaşlar. Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. The Economist dergisi bu haftaki kapağına The Coming Food Catastrophe yazısıyla çıktı arkadaşlar. Yaklaşan gıda felaketlerine The Economist dergisi de dikkat çekti. Evet, son birkaç aydır dünyanın bir gıda krizine, gıda felaketine sürüklendiğinden bahsediyorduk. Sonuçlarından bahsediyorduk. Finansal piyasalara etkilerinden bahsediyorduk. Yine bahsedeceğiz, yine konuşacağız ama artık tüm dünyanın gündeminde gıda krizi var arkadaşlar. Sadece The Economist dergisi dikkat çekmiyor. Son birkaç haftadır önemli isimlerden de uyarılar gelmeye devam ediyor. Verilerle konuşacağız ama şöyle bir yazının içeriğine bakmak istiyorum, derginin içeriğine. Özellikle Putin'e bayağı bir yüklenmişler. Savaş nedeniyle insanların hayatlarını mahvettiğini ve daha da mahvedeceğini söylemişler. Tabi dikkat çektikleri başka noktalar da var savaş dışında. Covid-19, iklim değişikliği, enerji şoku nedeniyle zayıflamış küresel bir gıda sistemine dikkat çekmişler. Ukrayna'nın tahıl ve yağlı tohum ihracatını büyük bir ölçüde mecburen durdurduğuna değinmişler. Rusya'nın ihracatı ise tehdit altında demişler. Zaten Rusya'nın birçok ülkeye buğday ihracatını durdurduğunu biliyoruz. Şimdi dünyaya en çok buğday ihraç eden ülkeler arasında Rusya ve Ukrayna var arkadaşlar. Tabi bu iki ülkenin savaşa girmiş olması gıda krizini daha da büyütebilir. Daha da kötü sonuçlara yol açabilecek şeylere çevirebilir. Ve gıda fiyatlarının yılbaşından itibaren %53 arttığından bahsetmişler. Daha doğrusu buğday fiyatlarına ve Hindistan'daki artan sıcaklıklara da değinmişler. Bunun da fiyatlara %6 kadar daha fazla etki ettiğine bahsetmişler. Sadece The Economist dergisi değil arkadaşlar. Daha önce yaklaşan gıda krizleriyle ilgili birçok kez uyarıda bulunan ve dünyaca bilinen tarım analiz firması Grow Intelligence CEO'su dünyanın sadece 10 haftalık tüketimine yetecek kadar buğday stokunun kaldığını söyledi. Evet, gerçekten inanılmaz bir şey. Sadece 10 haftalık bir stok kaldığından bahsetti ve dünyanın birçok yerinden birçok isim uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Tabii bunların finansal piyasalara etkisi çok çok büyük olacaktır arkadaşlar. Bu gıda krizinin derinleşmesi demek, özellikle fiyatların artması demek, gıda fiyatlarının artması demek. Bu ne demek? Enflasyon artması demek. Zaten dünyada uçup giden bir enflasyon var. Hiper enflasyona doğru dünya sürükleniyor demek. Tabii ki bunun sonuçlarını tam olarak bilemiyoruz. Yani gıda krizi nereye kadar gidecek? Zaten Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı enerji fiyatları da artmış durumda. İkisi birleştiğinde, gıda krizi ve enerji krizi de birleştiğinde enflasyonun inanılmaz yerlere gidebileceğini sizlere söyleyebilirim. Bunların finansal piyasalara etkileri çok çok büyük olacaktır. Böyle bir kriz olmasa bile bu dedikoduların yayılması özellikle emtia fiyatlarını, değerli metallerin fiyatlarını artıracaktır. Neler etkisi olacaktır? Altın, gümüş ve diğer değerli metallere çok çok büyük etkileri olacaktır arkadaşlar. Fiyatlarında inanılmaz derece artışlar görebiliriz. Tabii ki biz gün gün bant bant değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama bu gıda krizi gerçekten inanılmaz yerlere gidebilir ve sonuçları çok çok ağır olabilir. İzleyip göreceğiz. Tabii ki biz her gün değerlendirmeye devam edeceğiz. İsterseniz şöyle bir dolar TL ile başlayalım. Şimdi dolar TL'de haftanın son işlem günde 15.90 üzerinde fiyatlayan bir dolar TL var. 16 sınırına kadar gittik. 15.98, 15.99'lar ekranda yandı. Arasına 10-15 kuruşluk satışlar geliyor. Peki neler beklemeliyiz? Şimdi dolar TL'de ben size yükselişlerin başladığından bahsettik. 14.50, 14.60, 14.70
Gün gün değerlendirdik. Bakın çok fazla bir geri çekilme olmayacak. Dolar depar atarak hızlı bir şekilde yükselişlerine başlayacak dedik. Ve 16 sınırına kadar geldik. Şimdi dolarda benim dikkatimi çeken bir nokta var. Yani şöyle baktığımız zaman bakın özellikle her 1 TL artışta bir direnci takılıyor. Mesela burada işte 13.90'lar geldiğinde burada bir hat oluştu. Burada bir direnç oluştu ve satıcılı bir bölge ile karşılaştık. Tabii ki bu satıcılı bölge kırıldı. İsterseniz buna Merkez Bankası müdahaleleri deyin. Belli bir dirence geldi. Merkez Bankası müdahale ediyor deyin. Veya da başka şeyler de diyebilirsiniz. Ama her 1 TL artışta bir dirence takılıyor. 13.90'da takıldı. Daha sonra 14.90'a geldik. Burada takıldı. Bayağı bir geçemedi. Tabii eninde sonunda kırdı. Tekrardan geldi. Şimdi tekrar 1 TL'lik artış var. 14.90, 14.95'lerden 15.95, 16'lara gelen kur var. Burada yine bir direnç oluşmaya başladı. Bu direnç de eninde sonunda kırılacak. Ama burada da tekrardan müdahaleler, satışlar vesaire olabilir. Tekrardan böyle bir 30-40 kuruşluk satışlar olabilir. Tabii ki bunlar müdahale gelmesi durumunda ama maalesef bu müdahaleler işe yaramayacak ve dolar TL maalesef yükselişine devam edecek arkadaşlar. 16'ların aşıldığını göreceğiz. Yukarıda 16.47, 16.50'lere doğru giden bir dolar TL bizi bekleyecek. Peki Merkez Bankası veya da işte burada bir dirence takılır mı? İşte bu Merkez Bankası müdahalesiyle olabilir. Başka sebeplerle de olabilir satışlar. Takılır mı? Şimdi önümüzdeki dönemde çok önemli haberler var. Haftaya Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Muhtemelen faizler artırılmayacak. Sabit kalacak. Daha sonra haftaya İsveç ve Finlandiya yetkilileri Türkiye'ye gelecek. Biliyorsunuz İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme isteği var. Almanya vesaire sonuna kadar destekliyor. Biz ise desteklemiyoruz çünkü onlar işte PKK'ya vesaire gibi terör örgütlerine destek çıktığından dolayı desteklemiyoruz. Peki şimdi haftaya ziyarete geldiler. Daha sonrasında sert açıklamalar gelirse bizim iç taraftan dolar TL'yi tekrardan zıplatabilir. Fed'in hamleleri var. Fed'in faiz artışı var. Yani dolar TL yukarı gitmek için bahaneler kendine bulacaktır. Ama burada müdahaleler sertleşirse özellikle 15.70, 15.80, 15.65'e doğru bir iki tık geri çekilmeler olabilir. Bakın 15.65, 15.70 bu civarlara doğru. Ama ben bu düşüşlerin geçici olacağını düşünüyorum ve dolar TL'nin tekrardan bakın güçlenerek maalesef 16.50 16.50 aşağısı da bir haftalıklarda yukarıda çok önemli rakamlar var. Tekrar 18-19'ları konuşulmaya başlanır. Bu rakamlara doğru gideceğini düşünüyorum. Yani burada Merkez Bankası müdahalesi önemli olacak. Gelen açıklamalar önemli olacak. Geri çekilmeler olsa bile çok çok sınırlı olacak. 15.65, 15.70, 15.75 ve maalesef dolar TL'deki yükselişlerin seri ve hızlı bir şekilde devam etmesini ben bekliyorum. Hani göstergelere baktığımızda günlükte pozitif seyretmeye devam ediyor. Hani ben size şunu söyleyebilirim. İşte dolar borcum var, nereden alabilirim? 15.55, 15.65, 15.70 bu aralıklardan altını beklemiyorum, ben açık ve net konuşayım. Borcu olanlar vesaire buralardan kapatabilir. 16.40'a 16.50'ye doğru hareket başlayacak tekrardan. Onu size söyleyeyim. Bunlar haftaya olabilir. Ondan sonraki haftaya olabilir. Ama bu hareketler kaçınılmaz. Beklenilen hareketler. Göstergeler pozitif seyretmeye devam ediyor. Şöyle bir de hareketli ortalamalara bakmak istiyorum. Uzun zamandır bakmadık. Bakın 9 günlük hareketli ortalamada 15.65'ten geçiyor. Bu hareketli ortalamayı kırmayacak. Çok güçlü duruyor. Kırmayacak. Burası bir destek olarak çalışacak ve 9 günlük hareketli ortalamanın altına inmeden dolar TL'de bir düşüşten bahsedemeyiz. Haftalıklarda zaten dolar çok güçlü bir şekilde al yakmaya devam ediyor. Bu hafta zaten bu tarzda bir kapanış alacağız. Yüksek bir kapanış. Gelecek haftalarda hareket bir tık daha yukarı atmasıyla beraber 16.50'ler hedef haline gelecek diye düşünüyorum. Dolarda beklemeye devam. Dolarda yükselişlerin devamını bekliyoruz arkadaşlar. Euro TL'de beklentilerimizi karşılamaya devam ediyor. Özellikle 16.05'lerdeyken değerlendik. Yeşilden bahsettik. 16.60'larda geçildi. 16.60 bakın destek yapacak. 16.80'lerde şu an. Hedefimiz 17.80 TL Euro TL'de. Tüm hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyor. Güçlü bir şekilde al yaktı.
Dolar endeksi de bakın aşağı yönlü kendini çevirdi. Bu da tabii Euro TL'nin ekstra değerlenmesine neden oluyor. Çünkü uzun zamandır Euro dolar paritesi aşağı geliyordu. Dolar endeksin yükselişinden dolayı. Ama dolar endeksi bakın 104'ü geçemedi. 104'ü geçemedikçe artık dolar endeksin 101.40'lara kadar gevşemesini bekleriz. Bu da Euro TL'ye ekstra alımların geleceğini bize gösteriyor arkadaşlar. Ve hedefimiz 16.60 üzerine 17.80'lere doğru çıkış hareketinin devam etmesi. Bakın tüm hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyoruz. Şöyle baktığımız zaman süper trend günlükte kaçlardan geçiyor? 16.35'lerden geçiyor. Yani 16.60'ın muhtemelen destek yapacak. Olur da dolar TL işte Merkez Bankası müdahalesi oldu vesaire diyelim. Hani 16.60 desteği çalışmazsa 16.40'lar çalışır. Ama Euro TL'de artık hedeflerimiz 17.80 olarak güncelliyoruz. Kısa vadeli hedef. Şimdi dolar TL'de işte orta ve uzun vade hedefi soruluyor. Dolarda tabii herkes yükselecek diyor. Önemli olan ne zaman yükseleceğini kestirebilmek. Çünkü borcunuz varsa işte o zamanlar alıp kapatacaksınız. Dolar TL yataya bağladığı zaman 2-3 ay yatay gidebiliyor vesaire. O yüzden günler çok önemli, zaman çok önemli. Tabii ki orta ve uzun vadede 18-19'ları tekrar test etmesini daha da uzun vadede maalesef 22 TL'ler dolar TL'de benim orta uzun vade hedefim arkadaşlar. Onu da belirteyim. Hemen buradan altına geçmek istiyorum. Altın tarafı, altında diplerden dönüşü aldık. Son videolarda özellikle altın, gümüş ve diğer emtiaları değerlendirdik. Diplerden dönüşlerin geldiğinden bahsettim. Ve yükselişlerin devam etmesini bekliyorum. Hatta daha da hızlanabilir. Size şimdi senaryolardan bahsedeceğim. Hani kısa vadede 1850 direncine takılmışız ons altında fark etmez. Günlük de 2018'den beri yükselen bir trend çizgisi çiziyor bize. Şöyle de göstereyim ben size. Ve ons altın o trend çizgisini, yükselen trend çizgisini test etti. Tekrardan bakın yükselişe geçti 1780'ler ile. Şimdi bizim karşımızdaki senaryo şu şekilde. Ons altın keskin bir V çizerek, V formasyonu çizerek 1900 dolarların üzerine gidecek arkadaşlar. Yani bu keskin V formasyonu nedir? Size şöyle bir de resimlerle göstermek istiyorum. Diplerde oluşur böyle ani düşüşlerden sonra, hatırlarsanız o da işte FED kararları vesaire dolar endeksinin değerlenmesi derken buradan düşmüştük. Ve tekrardan belli bir yerde dip bulup hızlı bir şekilde V formasyonu çizmesi. Bakın şu şekilde hızlı bir düşüş ve daha sonra hızlı bir toparlanma. Bunlar genellikle temel haberlerden dolayı gerçekleşir. Burada da aynı şekilde yükselişlerin bu şekilde devam etmesini bekliyoruz arkadaşlar. Yani V formasyonu çizerek. Geçmişte de bunun örneklerini birçok kez gördük. V formasyonu bekliyorum ben. Yani V formasyonu dedim ama hani size birazcık daha açarak göstermek istiyorum. Hani V formasyon çizerken de dikine giden bir grafik beklemeyin. Günlükte öyle gözükecektir ama 4 saatlik ve 1 saatlikte şu tarz hareketler normaldir. Dirençleri geldikçe yani şu şekilde zikzaklar çize çize arkadaşlar hedeflerine devam edecektir. Bakın bu şekilde. Günlükte ise bakın 4 saatlikten çizdim. Bu şekilde keskin bir V bizi görsel olarak keskin bir V karşımıza çıkacaktır. Peki şu an hani ons altına tamam yükseliş bekliyoruz. Daha da yükselecek. Yükselişlerin devamını bekliyoruz. Özellikle bakın bu gıda krizi daha da derinleşirse yükselişler daha da sertleşiyor. Özellikle altın, gümüş, platin, paladyum gibi ürünlerde daha da sert yükselişler görürüz. Bunu bir kere belirteyim ki süreç de oraya doğru gidiyor. Ama şu anlık kısa vade 1850 direncine takılmış. Aşağı destek olarak destek hattında vereyim ben sizlere. 1830 dolar civarı ons altına destektir. Yani 1850'den reddedik. 1830 destek yapıp tekrar 1850'ye gidecektir. Orada kademeli geri çekilmeler vesaire sonra hedefini 1875 daha sonra 1900 dolarlara doğru yükselişlerin devamını bekliyoruz. Süper trend 4 saatlikte destekliyor. Günlükte muhtemelen dirençte şu an evet 1875'lerden geçiyor. Buraya kadar devamını bekliyoruz. Şöyle süper trendi kapatıp bir de şöyle size hareketli ortalamalardan göstermek istiyorum. Bakın 200 günlük hareketli ortalamada 1880 civarlarına geliyor. Yani önümüzdeki haftalarda 1880-1900 aralığı çok çok normal olacaktır. Devamını bekliyoruz. Göstergeler pozitif, hareketli ortalamalar
yükselişlerin devamının geleceğini bize gösteriyor. Gram altın diplerden dönüş aldık. 900 TL civarları bizim için alım fırsatıydı. Çok güzel fırsat verdi. Yükselişlerin devamını bekliyoruz. Ara dirençleri sileceğim. Ara dirençleri hiç bahsetmeyeceğim. 925 TL'ler de destek oldu. Hedefimiz 985'te 1000 TL civarı arkadaşlar. Yani önümüzdeki haftalarda depar ata ata gram altında 1000 TL'ye doğru yolculuk devam edecek. Şimdi gram altında işte orta ve uzun vade düşünenler için bundan 3 ay, 5 ay, 1 yıl sonra ben elimde tutacağım ne olur diye düşünenler için 1000 TL üzerine savrulmasını ben bekliyorum. O uzun vadede 1470 TL'ler gram altında bizim hedef noktamız arkadaşlar. Şöyle süper trende vesaire bakmak istiyorum. Hani uzun vade soruyorsunuz ya, gram altın uzun vade ben 1470 TL bekliyorum. Süper trend al yaktı. Desteğini koruyor. Şöyle bir de hareketli ortalamalara tekrardan bakmak istiyorum. Tüm hareketli ortalamaların üzerinde bakın fiyat. Güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Yükselişlerin devamını bekliyoruz. Şimdi gümüş dolar. Gümüş dolar 21-22 direncine takıldı. Burayı da aşacak. Burada da yine aynı şekilde ons altında olduğu gibi sert bir V yükselişi bekliyoruz. V formasyonu 23 dolarlar ilk etapta test edeceğimiz bölge olarak düşünüyorum. Ya burası direnç. Buraya geldiğinde tekrardan konuşuruz. Şu an 21.96 dolarda. Peki gram gümüş TL? Gram gümüş TL'de yine kendisi dolar paritesine ayak uyduruyor gümüş dolar. Bunun adı V formasyonu. Şöyle bakıyorum. Tüm süper trendde de al yakmış durumda. Bakın bugün yaktı, onu da belirteyim. 10.50-10.30 maliyet bölgemizde aldım dedim. Alın dedim. Şu anda da alınır. Alınır. Bir tık uzaklaştık maliyet bölgemizden ama olsun, alınır. 11.30'lara da geçecektir. 12.30'lar kısa vadeli hedef. Orta ve uzun vade tabii ki 13.5-14.5 civarları hedef. Ama kısa vadede şu an 11.30, 12.30'lara doğru yükselişin devamını bekliyoruz gram gümüş TL'de. Hemen buradan petrole değinmek istiyorum. Petrolde daralan bir üçgen vardı. Grafik karışmasın. Şöyle hareketli ortalamaları kapatacağım. Burada da şu tarz bir hareket bekliyorum ben. Bir çanak görüntüsü içerisinde tekrardan 130 dolarlara giden bir petrol bekliyorum arkadaşlar. 130 dolarlara giden. Buralarda gitgeller yapacaktır ama görüldüğü üzere 105 destek yaptı. 108 ara desteğinin de üzerinde ve 115-120 dolar üzerinde kapanışlarda birkaç ay içerisinde 130 dolarda petrolde benim hedefim var. Şimdi dolar endeksini değerlendirdik. Platinum palladiumu da değerlendirmek istiyorum. 900 dolardan platinum döndü. 900 dolara yaklaşmalar halen alım fırsatı hedefimiz. Şu sarı bölge 1065 dolarlar. Bu civarlara doğru yükselişlerin devamını bekliyoruz. Hemen buradan palladium'a geçmek istiyorum. Palladium'da da bakın şu kırmızıya dokunduk. Süper trend direncine gelince bir red dedik ama şunu söyleyebilirim. 1850-1880 aralığı benim için alım fırsatıdır. Buralardan da alırım. Hedefimiz 2520 dolarlar Palladium'da. Yükselişlerin devamını bekliyoruz. Bunu da sizlere belirteyim. Şimdi kripto paralara geçmek istiyorum. Geçmeden önce de kısa bir duyuru yapacağım. Şimdi Bybit borsası biliyorsunuz benim kullandığım büyük borsalardan bir tanesi. Çok güzel kampanyaları var arkadaşlar. Size şunlardan bahsedeyim. Stake edenler için özellikle mükemmel faiz gelirleri var. Popüler coinlerde sadece Bybit kullanıcılarına özel, Elit Türk referansına kayıt olan herkese bakın bu tarz yüksek oranlarda faiz gelirleri, stake gelirleri veriyor. Elinizde bulunan coinler buralarda olabilir. Terste kalmış olabilirsiniz. Veya da bu coinleri almak istiyor olabilirsiniz. Birçok coin var. Buraya atıyorsunuz. Ters olsanız bile faiz geliri elde ediyorsunuz arkadaşlar. Yani bu şekilde bile zararlarınızı kapatabilirsiniz. Veya da müthiş karlar elde edebilirsiniz. Aşağıya ben referans linkimi koyuyorum Bybit. Oradan kayıt olun. Sadece benim referans linkimden kayıt olanlara özel gerçekten güzel stake gelirleri var. Gelecek dönemlerde çok güzel kampanyalarda devam edecek. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'e şöyle kısaca bir değinmek istiyorum. Bitcoin özellikle son videoda 28.800 desteğinden bahsettim. Çok güzel çalıştı. Çok güzel çalıştı. Yükselişin devam etmesini ben bekliyorum. Özellikle 33.000, 36.000 dolar aralığına doğru benim yükseliş beklentim var.
Bu civarlara doğru yükselişlerin ben devam etmesini bekliyorum. 28.800 desteği çok güzel çalıştı. Günlükte bir ara 26.800'lere kadar indik. Bakın Twitter tarafından sizlere şunu aktardım. Dedim ki 26.835 dolardan Bitcoin ben aldım. Ve gerçekten de neredeyse 50-100 dolarla dibi sıyırmışız, dipten almışız. Şu an ise dediğim gibi 28.800 desteği güzel çalışıyor. 33.000-36.000 dolara doğru yükselişlerin devam etmesini bekliyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kripto paralarla ilgili yorumlarda sorularınızı vesaire sorabilirsiniz. Her alanla ilgili soruları sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.